Tarihte öyle bir insan yaşadı ki, sahip olduğu servet bugün yaşayan tüm milyarderlerin toplamını bile gölgede bırakıyor. Adı okul kitaplarında neredeyse hiç geçmedi ama tek bir yolculuğuyla dünya ekonomisini alt-üst etti. Altının yön verdiği bir çağda, altının kendisi gibi bir adamdı. İşte Afrika'nın unutulan imparatoru, Mansa Musa. 14. yüzyıl dünyasında zenginlik denildiğinde akla Avrupa kralları, Bizans hazineleri ya da Orta Doğu'nun ticaret şehirleri gelirdi. Oysa Sahra Çölü'nün güneyinde, Afrika'nın kalbinde öyle bir imparatorluk yükselmişti ki, sahip olduğu kaynaklar dönemin küresel ekonomisinin temel direklerinden birini oluşturuyordu. Mali İmparatorluğu. Bu imparatorluğun başında ise tarihin en zengin insanı olarak kabul edilen Mansa Musa bulunuyordu. Mansa Musa'nın yaşadığı dönemde dünya ekonomisi büyük ölçüde altın üzerine kuruluydu. Para sistemleri, ticaret anlaşmaları ve devlet hazineleri altınla ölçülüyordu. Mali İmparatorluğu'nun kontrol ettiği topraklar, o dönemde bilinen altın yataklarının çok büyük bir bölümünü barındırıyordu. Bugünkü Mali, Gine ve Senegal topraklarını kapsayan bu bölge, dünyanın altın kalbiydi. Mansa Musa ise bu kalbin tek hakimi konumundaydı. Mansa Musa'nın servetiyle ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Çünkü modern ekonomik ölçütler, Ortaçağ dünyası için geçerli değildir. Ancak tarihçiler ve ekonomistler, onun servetini bugünün parasıyla trilyonlarca dolar seviyesinde değerlendirmektedir. Bu onu yalnızca kendi döneminin değil, insanlık tarihinin en zengin insanı yapar. Ne Rockefeller, ne Rothschild ailesi, ne de modern çağın teknoloji milyarderleri onunla kıyaslanabilir. Ancak Mansa Musa'nın zenginliği yalnızca kasalarda yatan altınlardan ibaret değildi. O, altının üretildiği topraklara, ticaret yollarına, kervan ağlarına ve ekonomik akışın tamamına hükmediyordu. Sahra Çölü'nü aşan ticaret yolları, tuz ve altın takası, Akdeniz dünyası ile Afrika içleri arasındaki bağlantılar Mali İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Tuz, o dönemde altın kadar değerliydi ve Mali bu ticaretin de merkezindeydi. Mansa Musa'nın adını dünya tarihine kazıyan asıl olay ise, 1324 yılında çıktığı hac yolculuğu oldu. Bu yolculuk yalnızca dini bir görev değil, aynı zamanda tarihin gördüğü en gösterişli güç ve zenginlik nümayişlerinden biriydi. Mekke'ye doğru yola çıkan Musa'nın kafilesi binlerce askerden, köleden, hizmetkardan ve deveden oluşuyordu. Kaynaklara göre bu yolculukta yüzlerce deve, her biri yüzlerce kilo altın taşıyordu. Kafile Kahire'ye ulaştığında, şehir adeta şok yaşadı. Mansa Musa, yol boyunca karşılaştığı herkese altın dağıtıyordu. Fakirlere, tüccarlara, alimlere ve devlet görevlilerine cömertçe altın verildi. Bu kadar büyük miktarda altının kısa sürede piyasaya sürülmesi, Kahire'de altının değerini dramatik biçimde düşürdü. Ekonomik kaynaklara göre bu etki yaklaşık 10 yıl boyunca hissedildi. Tarihte ilk kez bir bireyin serveti, büyük bir bölgenin ekonomisini doğrudan sarsmıştı. Bu olay Mansa Musa'nın ününü Afrika'nın çok ötesine taşıdı. Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Akdeniz dünyasında onun adı konuşulmaya başlandı. Avrupalı haritacılar, onu dönemin dünya haritalarında elinde altın külçesiyle resmetti. Katalan Atlas'ında Mansa Musa, tahtında oturmuş ve elinde altın tutarken tasvir edilmiştir. Bu, Avrupa'nın Afrika'yı nasıl algıladığının da bir göstergesiydi. Altınla dolu gizemli bir kıta. Ancak Mansa Musa'nın hikayesi, yalnızca servet ve gösterişten ibaret değildir. Onu gerçekten büyük yapan unsurlardan biri, zenginliğini nasıl kullandığıdır. Mansa Musa, bilime, eğitime ve mimariye büyük önem veriyordu. Hac yolculuğu sırasında Kahire ve Mekke'de tanıştığı alimleri, mimarları ve sanatçıları Mali'ye davet etti. Timbuktu, bu dönemde dünyanın en önemli kültür ve eğitim merkezlerinden biri haline geldi.
Timbuktu'daki medreseler ve kütüphaneler, binlerce el yazması esere ev sahipliği yapıyordu. Astronomi, matematik, tıp, hukuk ve felsefe alanlarında yazılmış bu eserler, Afrika'nın entelektüel gücünün bir göstergesiydi. Bugün bile Timbuktu'da bulunan el yazmaları, Afrika'nın Orta Çağ'da ne kadar gelişmiş bir bilgi geleneğine sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. Mansa Musa ayrıca büyük mimari projelere imza attı. Cami ve eğitim yapıları inşa ettirdi. Dingunereber Camii gibi yapılar, hala ayakta duran mimari miraslar arasındadır. Bu yapılar yalnızca ibadet alanları değil, aynı zamanda eğitim ve toplumsal yaşam merkezleriydi. Mansa Musa için zenginlik, yalnızca sahip olmak değil, kalıcı eserler bırakmaktı. Buna rağmen Mansa Musa ve Mali İmparatorluğu, Batı merkezli tarih anlatılarında uzun süre arka planda kaldı. Avrupa'nın keşifler çağı ile birlikte Afrika, genellikle sömürgecilik ve yoksulluk üzerinden tanımlandı. Oysa bu kıta, bir zamanlar dünyanın ekonomik merkezlerinden birine ev sahipliği yapmıştı. Mansa Musa'nın hikayesi, tarihin kimler tarafından yazıldığını ve hangi hikayelerin görmezden gelindiğini sorgulatır. Mansa Musa'nın ölümünden sonra, Mali İmparatorluğu yavaş yavaş gücünü kaybetti. İç çekişmeler, ticaret yollarının değişmesi ve dış baskılar, bu büyük imparatorluğun gerilemesine yol açtı. Ancak bıraktığı miras silinmedi. Onun döneminde atılan kültürel ve ekonomik temeller, Afrika tarihinin altın çağlarından biri olarak kabul edilir. Bugün Mansa Musa'yı hatırlamak, yalnızca bir hükümdarı anmak değildir. Bu, Afrika'nın tarihsel gücünü, entelektüel birikimini ve küresel etkisini yeniden görmek anlamına gelir. Modern dünyada zenginlik listeleri her yıl değişirken, Mansa Musa'nın adı hala zirvede durur. Çünkü onun serveti yalnızca rakamlardan ibaret değildi, dünyayı değiştirecek kadar büyüktü. Ve belki de en çarpıcı gerçek şudur, eğer tarih farklı yazılsaydı, bugün dünyanın en zengin insanı denildiğinde ilk akla gelen isim hala Mansa Musa olurdu. Çünkü bazı zenginlikler zamanla unutulur, bazıları ise tarihi şekillendirir. Mansa Musa'nınki ikincisiydi.